Funda Arar'ın konserinde ses gider, Funda Arar bitmez. Vay be. Aa. Hayda. Datça konserinde ses sistemi ikinci kez alınca seyircisinin sevgisiyle mikrofonsuz devam etti. Kendine sessiz ve saygılarımızla. Vay be. Şimdi bir kere ses sisteminin gitmesi çok klasik bir olay. Binlerce kere yaşanabilen bir şey. Sanatçının burada ne yapabileceği çok önemli. Tabii Funda Arar artık çok tecrübeli. Gitti. Bir de okumaya devam da etmiş ya. Baksanıza. Kendini muhtemelen içeriden duyuyor. Sıkıntı o. Ya piyanoyu da iç kulaklıktan duyuyor ama dışarı gitmediğini anlıyor. Bakın kesmiyor. Yok diye yapacak bir şey yok. Çıkar. Piyano ne yapacak? Sıcak olduğu için seyirciyle bir şekilde toparlıyor. Karambole düşmüyor. Şimdi o elektro gitarlar gitti. O da akustik gitara geçmek zorunda. Yapacak bir şey yok. Bütün elektrik sazlar uçtu. Belki... Sana nazar kaç yazar ya? Hayda. Orkestra da geldi. Tecrübeli müzisyenler. İşi topluyorlar. Yani dünyanın en güzel şeyi şu akustik ortam zaten abi. Seyircinin susması gerekiyor. Susması. Yani çıt çıkmazsa zaten şarkıcı rahat rahat söyler ki. Yani özellikle hele bir de mekan böyle Aspendos gibi bir yer olsaydı akustiği olan tadından yenmez. Yemin ediyorum 50 kat zevk alırsınız yani. O da büyük söylüyor. Kollarını açmasından görebilirsiniz. Uğur Varol da orada. Kadro efsane. Böyle şarkı söyler mi? Söyleyebilir. Fakat stil, pop stili olduğu için gök gözlerimden haylaz yağmurlar yağdı la 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 la. Boğaza düşme karakteri olan bir stil. Bu söylediği şarkılar. Yani hafif sanat müziği tavrı da var içinde, pop da var. Karman çorman bir tarzı var Funda Arar'ın aslında. Her şeyden bir şey var. Mesela böyle olmasaydı da Funda Arar, atıyorum, böyle klasik şarkılar söyleyen bir kadın olsaydı, klasik opera, klasik, daha klasik stili olsaydı, o zaman 4 katı çıkardı ses. İçerik kapaklanıyor. Yapacak bir şey yok. Şarkının karakteri o. Gördüğünüz gibi boyunu kaldıran şarkılar bunlar. Yani mesela bu şekilde bir yarım saat falan söylese sesi artık gider. Yorulur. Çok yorulur. Of, ekip de efsane ya. Cengiz Ercümerler falan. Yangın yeri ortalık. Yani Cengiz abinin sazlar nasıl geliyor şuraya bak, shaker'lar. Yıkılıyor. En çok shaker geliyor zaten. Mikrofon elde ama hiçbir işe yaramayan bir an. Evet, çok iyi, çok iyi. Çok tecrübeli orkestranın faydaları işte. Müthiş.
Daha güzel olmuş. Ay Varol tabii artık o kadar yani bir hem güzel bir şey, yani tamam böyle bir şeyle kurtarıyorlar müzisyenler ama bir yandan da sinir bozucu bir şey abi. Sahneye çıkmışsın, her şey güzel giderken gitti. Ne yapacak şimdi adam yani? Nasıl duyurabilir ki sana gitarı? Hani Funda Arar bir şekilde performans yaptı, gitar ne yapacak? Hem de bir de klasik gitar yani Uğur abinin gitarı. Ne olacak şimdi? Hani nefesliler bir şekilde duyuracak, ritim duyuracak. Gitarlar gözyaşları içinde. Baksana da neler yapıyor Uğur abi. Bak. Eski şeye döndü. Baksana duyulmuyor. Bastırıyor da yazık. Eski stil işte ya, baksanıza. Karşıya doğru. Müthiş. Yani bir hatırlayın eski fotoğrafları. Şarkıcılar nasıl imajlandırılırdı? Şu değil midir şarkıcı yani? Bu değil midir? Neden? Çünkü şunu yaptığınız zaman bu farkında olmadan bu göğsü de kullanıyorsunuz. Tüm vücudu titreterek karşıya. Sanki bütün sesi buraya veriyor gibi davranıyorsunuz değil mi? Eski stil buydu. Fakat ne zaman işte mikrofonlar çıktı. Çünkü mikrofon her şeyi alıyor. Yani Selena Gomez böyle doğdu. Atıyorum yani. Yok çünkü yani. Çıkmaz. Yalvarsanız çıkmaz bu tarz şarkıcılardan. Ya şarkıcı değiller çünkü. Temelleri, orijinleri şarkıcı değil. Elektronik dünya bu insanları şarkıcı yapıyor. Çoğu şarkıcı böyle şu an ha. Şu an gerçekten çoğu şarkıcı böyle. İyi değil sesleri çünkü. Sadece o birkaç şarkıcı özelinde değil, bayağı şu anda felaket durumda. Çünkü tamamen mikrofon desteği, tamamen efendim işte teknoloji desteği, ototune desteği. Şu an böyle bir şarkıcının Türkiye'de başına gelse bu, kaçı kurtarabilir bu durumu? Soru işareti. Bayağı da yani zor. Hem yüksek volümle okuyacak hem doğru okuyacak. Ses çıkacak. Çok zor. Yine de çıkmış yani. İyi veya kötü. Böyle şeye döndü ortam değil mi? Hani Datça'da bir böyle evin bahçesinde söylemeye dönüştü. Seyirci susmak zorunda ama yoksa gider şarkıcının sesi. Neyse ki 2 tane falan söyleyip inmiştir kesin. Gitmez yani çünkü. Öne doğru. Öne doğru. Görüyorsunuz değil mi? Bitti ama yani. Kolay iş değil. Aman abi darbuka geldi, küçük çalmak zorunda şimdi. Tefte geldi. Seyirci söylemeli lazım bundan sonra. Bir anda iş bitti. Çok güzelmiş ya. Herkes dönüyor, herkes geliyor. Bu sefer de mikrofonun sesinin altında kaldılar çünkü. Şimdi Cengiz abi hemen olayı topluyor ya. Müthiş müzisyen abi. Cengiz Ercümer, Uğur Varol, bunlar Türkiye'nin en büyük müzisyenleri. Büyük adamlar, çok büyük müzisyenler. Geçen haftalarda Motor Ali'den bahsetmiştik değil mi? İnanılmaz, Ali Yılmaz. Olağanüstü müzisyenler. Bak Cengiz abi nasıl giriyor bak. Ver babacığım. Daha sazlar kuruyor. Çok eğlenceliymiş. Neyse bundan sonrası artık
Tabii şu an diğerinden fark olan ne? Tabii aslında çok sıcaktı. Beraber söyletiyordu ama şarkıcı yoruluyordu. Burada olay şu, bütün enstrümanlar geldi. Bası falan her şeyi duyuyorsunuz. Müzik lezzeti geliyor bu sefer de seyircinin kulağına. Tercih. Bitiriyorum. Yani hatta öbür türlü daha zevkliymiş değil mi? Ama tabii çok da yordu kendini orada iki parçada. Tiz geliyor. Evet. Ne yapsın? Baksanıza şöyle bir seyirciye karşı. Çok zor ya. Allah kimsenin başına vermesin. Yani bunu buradan kotarabilmek çok büyük iş. Hiç kolay değil. Birçok şarkıcı ses sistemi gelene kadar görüşürüz diye inebilirdi de. Ne diyor acaba? Dur bakayım. Devamı yok değil mi bunun? Yok. Galiba seyirciye söyleyecek falan filan. Peki.